Türk tarihinde öyle bir figür var ki binlerce yıl boyunca her anne onu andı. Her yeni doğan çocuk için onun adı fısıldandı. Her hastalıkta, her korkuda, her zor gecede ona sığınıldı. Ama bugün çoğumuz onun adını bile bilmiyor. Umay Ana, Türklerin unutulan annesi. Tarihin en eski uygarlıklarından biri olan Türklerin kültüründe kadın her zaman merkezdeydi. Savaşçı Türk erkeklerinin destanları yazılır, söylenir, anlatılır. Ama o destanların arkasında hep bir kadın figürü vardır. Ocağı tutan, çocuğu büyüten, milleti ayakta tutan. Umay Ana işte tam olarak bu anlayışın somutlaşmış hali. Bu video bir inanç videosu değil. Bu video atalarımızın dünyayı nasıl gördüğünü, kadına nasıl değer verdiğini ve çocuğu nasıl kutsal saydığını anlatan bir tarih ve kültür yolculuğu. Hazırsan başlıyoruz. Umay Ana kimdir? Binlerce yıl önce bir Türk annesi çocuğunu uyutmak için ninni söylerdi. O ninninin son sözleri hep aynıydı. Umay Ana korusun seni. Peki bu sözler ne anlama geliyordu? Umay Ana, eski Türk kültüründe anneleri ve çocukları koruduğuna inanılan kutsal bir figür. Eski Türkçe metinlerde Umay kelimesi tek başına rahim anlamına geliyor. Yani hayatın başladığı yer. Bu isim tesadüf değil. Eski Türkler yaşamın kaynağını, hayatın ilk kıvılcımını kadının bedeninde görüyordu. Ve bu anlayış Umay Ana figürünü ortaya çıkardı. Umay Ana her zaman beyaz giyimli, altın saçlı, kanatları olan bir kadın olarak tasvir edildi. Kanatlar neden var? Çünkü eski Türk inancına göre Umay Ana çok hızlı hareket eder. Bir çocuk tehlikeye düştüğünde oraya ulaşmak için uçması gerekir. Bu yüzden kanatlıdır. Ve o kanatlar kartalın kanatlarıdır. Zayıf değil. Güçlü, cesur, koruyucu. Eski Türk metinlerinde Umay Ana için kullanılan en yaygın sıfat ülük, yani pay veren, nasip veren. Yani her çocuğun doğumundaki payı, kaderini, ömrünü belirleyen figür olarak görülürdü. Umay Ana'nın görünüşü. Eski Türk metinlerinde Umay Ana'nın nasıl göründüğü çok detaylı anlatılıyor. Ve bu tasvir sizi şaşırtacak. Çünkü bu tasvirde güç ve şefkat bir arada. Eski Türk destanlarında ve yazıtlarında Umay Ana'nın görünüşü şöyle anlatılıyor. Saçları altın gibi sarı ve uzun. Rüzgarda dalgalanıyor. Giysileri bembeyaz. Hiç leke yok, hiç gölge yok. Sırtında büyük, güçlü kanatlar var. Kartal kanatları. Elinde her zaman bir şey tutuyor. Bazen bir ışık, bazen bir bebek, bazen bir dal. Yüzü her zaman sakin. Ne öfkeli, ne sevinçli. Sadece sakin, kararlı, güvenli. Bu tasvir çok şey anlatıyor. Beyaz renk saflığı değil, korumayı simgeliyor. Altın saçlar bolluğu ve bereketi simgeliyor. Kartal kanatları gücü ve hızı simgeliyor. Sakin yüz ise panik etmez, telaşlanmaz, her zaman orada olur mesajını veriyor. Eski Türkler Umay Ana'yı bir zayıf, nazik anne figürü olarak değil, güçlü ve kararlı bir koruyucu olarak gördü. Bu fark çok önemli. Çünkü bu bakış açısı aynı zamanda Türk kadınına verilen değeri de yansıtıyor. Umay Ana ve doğum. Eski Türklerde bir çocuk doğduğunda ilk yapılan şey ne dersiniz? Kutlamak mı? Hayır. İlk yapılan şey Umay Ana'ya seslenip bebeği ona emanet etmekti. Eski Türk kültüründe doğum çok özel bir andı ve bu anın tam ortasında Umay Ana vardı. İnanışa göre her çocuk dünyaya gelirken Umay Ana o çadırın içindeydi. Görünmez ama oradaydı. Annenin yanında duruyor, doğumu kolaylaştırıyor, bebeği ilk önce o karşılıyordu.
Doğumdan sonra yapılan ilk ritüel şuydu. Anne ve çevre kadınlar bebeği kucağına alır, gökyüzüne doğru 3 kez kaldırır ve fısıldardı. Umayan'ı al, koru, büyüt. Bu cümle bir dua değildi tam anlamıyla. Daha çok bir emanet töreniydi. Tıpkı bugün bir bebeği büyüğüne götürüp şunu bir tut demek gibi. Bebeğin beşiğinin üzerine kartal tüyü asılırdı. Bu tüy, Umayan'ın kanadından düştüğüne inanılırdı. Ve o tüy bebeği kötülüklerden korurdu. Bebeğin ilk 40 günü en kritik dönemdi. Bu 40 gün boyunca her gece beşiğin yanında bir ateş yakılırdı. Bu ateş hem ısı hem ışık verirdi, hem de Umayan'a "Buradayız, bizi unutma" demenin işaretiydi. 40 gün dolunca yapılan tören ise ayrı bir kutlamaydı. Çocuk ilk kez dışarıya çıkarılır, güneşe tutulur, toprak koklatılırdı. Artık Umayan'ın ilk görevi bitmişti. Çocuk dünyaya adım atmıştı. Umayan ve çocuk hastalıkları. Eski Türklerde bir çocuk hastalandığında köyün en bilge kadını şunu derdi: Umayan'a küstü ve o an herkes elini taşın altına koyardı. Peki Umayan'a nasıl barıştırılırdı? Eski Türk inanışına göre çocuk hastalandığında bunun bir sebebi vardı. Umayan'a o çocuktan bir an için uzaklaşmıştı. Neden uzaklaşırdı? Çeşitli sebepler sayılırdı. Aile içinde huzursuzluk, annenin aşırı üzüntüsü, çocuğa yeterince ilgi gösterilmemesi ya da çocuğun kötü niyetli bakışlara maruz kalması. Bu yüzden çocuk hastalandığında yapılan ilk şey hekime gitmek değildi. İlk yapılan şey evin içini gözden geçirmekti. Nerede yanlış gidildi? Sonra bir arınma töreni yapılırdı. Çadırın içi tütsülenir, bebeğin üzerinden dallar geçirilir, anneler çocuğu kucağına alır, yavaşça sallar ve fısıldardı. Umayan'a geri dön, biz buradayız. Bu ritüelin ardındaki gerçek çok derin aslında. Modern psikoloji bugün bilimsel olarak şunu söylüyor: bebek bakımında annenin ruh hali çocuğun sağlığını doğrudan etkiliyor. Stresli bir anne, huzursuz bir aile ortamı bebeğin bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Eski Türkler bunu binlerce yıl önce kendi dilleriyle söyledi. Umayan'a küstüyse önce evi huzura kavuşturun. Umayan ve Türk kadını. Tarihin pek çok döneminde kadın ikinci planda kaldı. Ama eski Türklerde durum farklıydı. Ve bunun en büyük kanıtı Umayan figürü. Neden mi? Çünkü Umayan zayıf değil, güçlüydü. Ve bu güç Türk kadınına yansıdı. Umayan figürü rastgele ortaya çıkmadı. Eski Türk toplumunun kadına verdiği değerin doğrudan bir yansımasıydı. Eski Türk destanlarında kadınlar savaşçıydı. At biner, ok atardı. Gerektiğinde savaşırdı. Ama aynı zamanda yuvayı tutardı, kararları birlikte alırdı. Eşiyle omuz omuzaydı. Çin kaynaklarında Türk kadınları hakkında şu yazılıyor: Türk kadınları erkekleriyle birlikte at üzerinde görünür. Onlara danışılmadan önemli karar alınmaz. Bu cümle çok şey anlatıyor. Ve Umayan bu anlayışın sembolüydü. Güçlü, kanatları olan, hızlı, kararlı, sakin. Korkan değil, koruyan. Bugün pek çok Türk ailesinde hala yaşayan bazı adetler aslında Umayan geleneğinden geliyor. Bebeğin beşiğine bir şeyler asma geleneği var mesela. Nazar boncuğu, mavi boncuk,
tüy veya küçük aynalar. Bunların hepsi aslında o eski kartal tüyü geleneğinin devamı. 40 gün geleneği var. Bebeğin kırkı çıkmadan dışarıya çıkarılmaması. Bu da Umay Ana'nın o ilk 40 günlük koruması inancından geliyor. Lousa şerbeti var. Doğumdan sonra anneye kırmızı renkli şerbet verilmesi. Kırmızı renk eski Türk inanışında koruyucuydu ve bu renk Umay Ana ile ilişkilendirilirdi. Bunların hepsi bugün hala yaşıyor. Sadece adı değişti. Ama gelenek aynı. Umay Ana yazıtlarda nasıl geçer? 1889 yılında Moğolistan'ın ıssız bozkırlarında bir kaya üzerinde garip harfler bulundu. O harfleri çözmek 4 yıl sürdü ve çözüldüğünde içinde Umay Ana'nın adı geçiyordu. Nasıl bir güçtür ki kaya üzerine kazınsın? Umay Ana sadece halkın dilinde kalmadı. Resmi yazıtlara da girdi. Orhun yazıtları. Türk dilinin bilinen en eski yazılı belgeleri. Göktürk döneminde 8. yüzyılda taşa kazınan bu metinler Türk tarihinin en önemli belgelerinden biri. Ve bu yazıtlarda Umay Ana'nın adı açıkça geçiyor. Tonyukuk yazıtında şöyle bir bölüm var. Umay Ana'ya benzer hatunum yüzünden oğlum şad oldu. Bu cümlede bir komutanın eşini Umay Ana'ya benzetmesi var. Bu o dönemde verilebilecek en büyük iltifat. Yani Umay Ana sadece sıradan halkın değil, devlet adamlarının, komutanların, kağanların da dilindeydi. Bu ne kadar güçlü bir figür olduğunu gösteriyor. Ayrıca Yenisey yazıtlarında da Umay Ana geçiyor. Sibirya'da bulunan bu yazıtlarda savaşa giden bir askerin Umay Ana'ya seslendiği görülüyor. Umay Ana koruyunca düşmanı yendim. Dikkat edin. Savaşa giden bir adam ve savaşta korumasını istediği figür bir anne figürü. Bu Türk kültüründeki annelik anlayışının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Anne sadece evde oturan değil. Anne savaşta bile yanında olan. Günümüzdeki Umay Ana. Bugün Umay Ana'yı biliyor muyuz? Hayır. Ama Umay Ana hala aramızda. Her beşiğe asılan nazar boncuğunda, her 40 gecesinde, her Lousa şerbetinde. Sadece adını unuttuk. Umay Ana figürü, İslam öncesi Türk kültürüne ait ve Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte bu figür yavaş yavaş arka plana çekildi. Ama tamamen yok olmadı. Anadolu'nun pek çok köyünde bugün hala yaşayan bazı gelenekler doğrudan Umay Ana kültüründen geliyor. Doğumdan sonra annenin başına kırmızı örtü örtülmesi. Bebeğin ilk banyosunun özel bir törenle yapılması. Beşiğe tüy veya boncuk asılması. 40 gün içeri kimsenin alınmaması ya da tam tersine 40'ı doldurmadan bebeğin başka eve götürülmemesi. Bunların hepsi Umay Ana geleneğinin izleri. Bugün Orta Asya'daki Türk topluluklarında, özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da Umay Ana hala yaşıyor. O coğrafyada kadın adı olarak hala kullanılıyor. Umay. Güzel bir isim ve güçlü bir anlam taşıyor. Moğolistan'da da Umay adıyla biliniyor ve orada da anneliği, korumayı, bereketi simgeliyor. Umay Ana bize ne anlatıyor? Atalarımız kadını güçlü gördü. Anneliği kutsal saydı. Çocuğu korunmaya değer buldu ve bütün bunları bir figürde topladı. Bu figür bir inanç meselesi değil artık. Bu figür bir kültür meselesi, bir miras meselesi ve bir kimlik meselesi.
Biz kimiz sorusunun cevabı bazen böyle unutulmuş isimlerin içinde saklı. Umay Ana, Türk'ün unutulan annesi. Ama bu videoyu izledikten sonra artık onu biliyorsunuz. Bu videoyu bir annenize, bir kardeşinize, çocuğu olan bir yakınınıza gönderin. Çünkü bu hikaye herkese ait. Kanalı takip edin, Türk tarihinin ve kültürünün daha derin köşelerine birlikte gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.